Dostlar, sevgiler, selamlar. Yeni bir konu başlığı ile karşınızdayız. Bu haftanın konu başlığı da antidepresan kullanımı, mutsuzluk ve psikolojik sorunlar üzerine olacak. Ancak konuyu açmadan önce bazı arkadaşlarımız arkadaki resmi çok merak etmişler. Bunun da bilgisini yayın vesilesiyle paylaşmış olayım. Eşimin lise döneminde yaptığı bir yağlı boya çalışmasıdır. Kendisi güzel sanatlar mezunudur. Resmin orijinali de ressam Rivera'ya aittir. Bu bilgiyi de aradan paylaşmış olalım. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 10 yıldır holistik şifa terapisti ve eğitmeni olarak bir hizmet vermekteyim. Ve şu anda içerisinde bulunduğumuz dönem öyle bir dönem ki mutsuzluk, antidepresan kullanımı, psikolojiyi yönetememe ile ilgili ciddi dönüşler alıyorum. Hal böyleyken bu konu üzerine farkındalık yaratacak ve şu anda bu döngünün içerisinde olan dostlarımıza, izleyenlerimize bir ışık tutmak istiyorum. Şimdi öncelikle paylaşmam gereken bilgi ve sorgulama alanı şu olacak. Bir insanın psikolojisi neden bozulur? 2. Psikolojisini bozan kişiler neden daima en yakınları olur? Hiç bunu düşündünüz mü? Neden insan en fazla ailesiyle, neden en fazla ilişkisiyle, neden en fazla akrabalarıyla sınanır? Bu söylediğim herkese çok tanıdık geliyor. Biliyorum. Çünkü uzun zamandır birçok insanla bu yolculuğu paylaştığım için inanın bu konudaki analizim çok sağlam. Çünkü bu dünyaya biz ruhsal olarak da ailemizle geliriz. Ve ruhsal olarak da ailemizle gelmemizin sebebi çok şekerli bir hayat sürmek değil, ruhsal tekamülümüzdeki dönüştürmemiz gereken veya mezun olmamız gereken derslerin tamamlanması prensibidir. Ancak biz savaşı kendimizle değil dışarısıyla verdiğimiz için psikolojik sorunlar veya mutsuzluklar veya kimyasallarda çözüm arıyoruz. Sevgili arkadaşlar, ben psikologlarla da çalışıyorum. Bu bilgiyi şunun için söylüyorum. Kullanılan kimyasallar tedavi etmez. Sadece bastırırlar. Şu anda bu yayını izleyen bir sürü dostumuz zaten bana hak vermek durumundadır. Veya çevresinde bu durumu gözlemleyen dostlarımız şu anda bu paylaştığım bilgiyi onaylayacaktır. Kullanılan antidepresanlar sadece içimizdeki o yoğun enerjiyi, doğru yönetemediğimiz o bilinç halini bastırmak ve uyuşturmak prensibini varlığında barındırır. İşe yarar mı? Doğru kullanıldığında yarayabileceğini düşünüyorum ama leblebi gibi içilen bir dönemde olduğunu düşünmüyorum. Bu yayını izleyen bazı hekimler tepki gösterebilirler ama ben hekimlerle de çalışıyorum. Benim aslında ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar ama ben de onları çok iyi anlıyorum. Çünkü böyle durumlarda yapacak başka şeyleri olmadığı için sadece o reçeteye o kimyasalı, o ilacı yazmak durumunda kalıyor. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra bu süreci nasıl yöneteceğimize ve benim de seanslarımda bu süreci nasıl yönlendirdiğimle ilgili size bilgileri aktarmaya geldi. Bir insanın psikolojik sorunları varsa bu zamanında
doğru kişiye, yani o sorunu yaşadığı kişiye vermediği tepkileridir. O verilmeyen tepkiler hem zihinsel hem fiziksel olarak içeride kaynamak zorunda. Çünkü hem beden olarak hem ruhsal bir varlık olarak yola devam etmek durumundayız. Yola devam etmeyle ilgili bu motivasyon bizim elimizde değil. Önce burada anlaşalım değerli arkadaşlar. Varsa kalbini durdurabilen, varsa kan akışını geriye döndürebilen biri çıksın, biz de vay be deyip şaşıralım. Yok. Düşünceler devam edecek. Kalp atışı devam edecek. Hücresel faaliyet devam edecek. Kan dolaşımı devam edecek. Sinir sistemi devam edecek. Ruhsal olarak da baktığınızda tekamül akışı devam edecek. Ama biz bu akışa engel oluşturacak hal ve davranışlarda olduğumuzda işte bunun karşılığı daima hastalık diye tanımlanan bir enerji peydah edilmesi olacak. Bakın kendinize, bakın çevrenize. İstediğiniz profesörle, istediğiniz hekimle, istediğiniz doktorla görüşün. Ben zaten görüşüyorum. Bu değişmiyor. Artık kadim öğretilerin modern bilimle birlikte çalışma zamanı gelmiştir. Artık egonun, özellikle bu konuyu paylaşmak durumundayım. En azından hekimler tarafında bu egonun artık bir şekilde diplomanın ötesine geçmek ve bunu farkındalıklı yönetme ile ilgili bir alan içerisine geçmek üzerine olması gerektiğini düşünüyorum. Eczacı arkadaşlarım da var. Şu andaki mutsuzluk adı altında kullanılan antidepresanların sayısı son yılların en tap noktasında. Burada sizce bir mesaj yok mu? Ne oluyor da insanlar bu kadar kendini uyutmaya ve bu kadar yönetemedikleri enerjileri dinginlik yoluyla uyutmaya çalışıyorlar? Size söylüyorum arkadaşlar. 1. Manevi değerlerden uzaklaşma. 2. Sahibi kimse veremediğiniz tepkiler. Anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz, akrabanız, yayının başında da söyledim. Çok tanıdık gelecek bu bilgiler size. Bunu artık yönetmeniz lazım. Artık bu konuda bir duruş sergilemeniz lazım. Hiçbir şekilde tedavi etmeyen, sadece zamanı size daha baygın geçirterek şifalandığınızı düşündüğünüz dönemi artık bir kenara alın. Bakın ben kuru kuru böyle bir namaz kılın da, bir oruç tutun da, işte bir zekat verin de bütün psikolojik sorunlar geçecek anlamında demiyorum. Bunları da yapın. Ama benim manevi değerlere yönelmekten kastım ruhsal varlığınıza ve bu dünyanın nasıl bir oyun yeri olduğuna, aslında bu oyun yerini çok ciddiye alan insanların bu psikolojik sorunları yaşadığına dair bir bakış açısı, bir bilinç alanı yaratmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın kadim öğretilere, bakın ruhsal tebliğlere. Biraz araştırın. Kendi kimyanızın ötesine geçecek bir uğraşta olun. Bana hak vereceksiniz. Emin olun ne anlattığımızı ve sizlere ne aktardığımızı ve içerisinde olduğumuz durumu büyük bir farkındalıkla ve doğrulukla aktarıyoruz. Kişiler maddesel ve materyalist duruşlarına devam ettikleri sürece, sadece dünyevi problemlerle ilgilendikleri sürece, kendi varlıklarını hiçe sayma noktasında kendilerini değersizleştirdikleri sürece psikolojik diye tanımlanan ve benim nezdimde aslında ruhsal varlığınızdan uzaklaşma olarak tanımladığım bu mutsuzluk hali
istediğiniz kadar ilaç yutun. Değişmeyecek. Ki değişecek olsaydı bu kadar kullanımdan sonra herhalde bu kullanımın artması yerine azalması gerekirdi. Ama grafik daima yukarıya doğru giderken demek ki ortada bir şifa yok. Sadece kullanılan kimyasalın yarattığı konfor alanı var. O düşünceleri bastırma halinin insanlara iyi gelmesi var. Ama problem hala orada duruyor. Sonuçları değil, sebepleri şifalandırmamız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Bu sebeple manevi değerler bizim ruhsal varlığımızı, bedenimizin ötesindeki hakikatimizi anlayacak bir bilinç, en azından kabul edebileceğiniz noktada bir dokunuş, deneyin. Ve 2, bakın 3. söyleyişim. Amacım tekrar etmek değil, farkındalıklı bir şekilde yapıyorum. Bilinçaltınıza bu tohumu ekmeye çalışıyorum. Ailenizle, eşinizle, evlatlarınızla, akrabalarınızla, iş hayatınızla, sosyal çevrenizle, içinizde tuttuğunuz tepkileri yıkarak, dökerek, parçalayarak değil, sahibine iade edecek bir olgunlukla, bir profesyonellikle bunu konuşun. Bunları içinizde tutarak bu kazanı kaynatmaya devam etmeyin. Yıllarca içinizde tuttunuz. Bunu biliyoruz. Bunu hissediyoruz. Sevgili arkadaşlar, 10 yılda çok fazla seans yaptım. Yüzlerce. Sonuç değişmiyor. Ben ve benim gibi bu öğretileri paylaşan dostlar size mucize satmıyorlar. Aslında varlığınızın zaten bir mucize olduğunu size anlatıyorlar. Ama kişi kendisinin bu mucizenin bir parçası olduğunu kabul etmediği için, kendisini ve frekansını inanılmaz bir şekilde aşağı çektiği için, değer ve özgüven problemi yaşadığı için bu alanın dışına çıkamıyor. Ve çıkamadığı alan ona daima psikolojik sorunlar, fiziksel rahatsızlıklar, kimyasal alanda bir sonuç arama ile ilgili bir bitişe götürüyor. Bir sonuç noktasına götürüyor. Ama sonucun var ettiği gelinen bu nokta sadece sonuç. Biz sonucu şifalandırmaya çalıştığımız sürece arka tarafta çözülmeyen sebep daima o sonucu tezahür ettirmeye ve yaratmaya devam edecek. Bu söylediğimin de çok tanıdık geldiğini biliyoruz. Bu bilgileri size aktarmak durumundayız. Çünkü yola devam etmek durumundasınız. Yola devam etmeye direndiğiniz sürece bu sistem varlığınızda değişmeyecek. Bunu lütfen görün değerli arkadaşlar. Çevrenizle de bu bilgileri paylaşın. Bu yayınları paylaşın. Çok fazla insanın bu bilgileri nasıl çözeceğiyle ilgili bir yoldaşlık, bir bilgidaşlık, bir bilinç hareketi, bir sosyal alan, en azından kendi içinde sorgulayacağı bir zaman çok önemli. Bakın bu söylediğim bilgileri lütfen iyice düşünün. Bu bilgiler size sadece 15-20 dakikalık bir kişisel gelişim öğretisi olarak verilmiyor. Bu bilgiler kişisel ilham yoluyla size birçok farklı alandan ulaştırılıyor. Dikkate alın, şifalanın, simya hareketini varlığınızda çalıştırın. Verilmeyen tepkileri sahiplerine iletin. Yıllarca kırmamak, dökmemek için kendi içinizde tuttuğunuz şeyleri artık şifalandırın. Yola devam etmenizi engelleyen yüklerinizden kurtulun. Ve manevi değerlerinize, hakikatinize, kimyanıza, ruhsal kimyanıza ve fiziksel varlığınıza sahip çıkın. Bakın bunu daha önceki yayınlarımda da paylaştım. Bu söylediğim bilgiler
bilimsel olarak da hakikati barındırıyor. Şu anda stres, üzüntü, kıskançlık, hazmedememe ve yola devam edememe ile ilgili içsel olarak yaşadığınız şeyler yaşlılık hormonlarınızı %40'ın üzerinde çalıştırıyor. Bu sebeple durmadan hasta oluyorsunuz. Bu sebeple tansiyonlarınız çıkıyor, diyabetik durumlar yaşıyorsunuz. Mesela bel ağrısı, diz ağrısı, omuz ağrısı çeken insanlar sadece bunun duruşla ilgili olduğunu düşünürler. Ama bu söylediğim bilgiyi hayatınızda ayna yapın. Bakın bakalım doğru mu değil mi? Bel ağrısı ve diz ağrısı özellikle çeken insanlar hayatında çok daha fazla yıpranmış insanlardır. Bu ağrılar sporla olmaz. Veya işte bir ağırlık kaldırıyordum da işte fıtığım çıktı. Bunlar sadece işin %5'i veya %10'u olabilecek bir dilimi kapsar. Sorun çevrenizdeki insanlara veya bu yayını izleyen insanlar. Kendi hayatınıza bir bakın. Ne kadar çok yük taşıdığınızı ve o yüklerin bedenin denge ve ağırlık merkezi olan bel ve dizlerde nasıl bir negatif alan yarattığını şu anda farkına varın. Çok insanla görüşüyorum sevgili arkadaşlar. Ameliyat olup geçmeyen, bir sürü ilaç kullanıp geçmeyen, ilacı kullanıp geçtiğini zannedip ilacı bırakıp tekrardan tezahür eden, sonuçla değil, sebeple ilgilenmeye başladığımız zaman gerçek şifalanmayı yaşayacağız. Evet dostlar, bu konu başlığı ile ilgili yeterince bilgi verdiğimi düşünüyorum. Bu bilgileri bizden aldıktan sonra da uygulamak, kullanmak, hakikatini ve gerçekliğini yaşamak sizin iradenizde ve sizin inisiyatifinizde. Ama şunu söyleyelim ve yayını o şekilde kapatalım. Kendi adınıza yapmadığınız şeyler için kesinlikle başkalarını suçlamayın. Bu söylediğimiz cümleyi lütfen çok iyi düşünün. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyoruz.